Herkese iyi akşamlar diliyorum. Tekrar toplantımıza başlıyoruz. Herhalde yemeğimizi bitirdik. Ben kısa bir Türkçe girizgah yapacağım. Kısmen Türkçe, kısmen İngilizce. Benim kısmım İngilizce olarak. Daha sonra Sayın Başkanımız bir kısa konuşma yapacaklar. Daha sonra söz alıp ben ANSİAD'la ilgili biraz bilgi aktaracağım ve sözü Sayın Büyükelçi'ye vereceğim. Dear Mr. Master, Mr. Mayor Landrut, and Mrs. Mayor Landrut, dear Mr. Ambassador, there are so many people in the audience, so let me allow not to speak each one of them separately. So I would say that welcome to all ANSİAD members and welcome to all distinguished members. Welcome to the members of the ANSİAD EU Roundtable, Working Roundtable. Evet, herkese hoş geldiniz diyorum. Ben ANSİAD'ın konuklara, ANSİAD'ın Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler üyesi ve onların paydaşlarına, konuklara ve tabii ki sayın büyükelçilere ve değerli eşine. Şimdi konumuz Avrupa Birliği. Today we speak about EU in this relatively hope short time, and we have a very honored guest and one of the most experienced persons within Europe, I would say, and I will not exaggerate this. Mr. Mayor Landrut has been the chief advisor to Mrs. Angela Merkel for many, many years, apart from being the ambassador to of France or Germany for 5 years. So he has worked almost all subjects of EU throughout his whole career. So we are kind of lucky that we have such an honored guest. Sayın Büyükelçi hakikaten son derece deneyimli, Avrupa Birliği konusunda bulabileceğimiz en deneyimli kişilerden bir tanesi. Bayan Merkel'in uzun yıllar baş danışmanlığını yaptığı hemen hemen bütün Avrupa Birliği konularında çalışmış olan çok son derece deneyimli bir diplomat. Bu bakımdan şanslıyız. Ben şimdi önce sözü Sayın Başkanımıza bırakıyorum. O da bir hoş geldiniz diyecek. Buyurun Sayın Başkan. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Değerli Büyükelçi, kıymetli eşleri, delegasyonun değerli üyeleri, öncelikle hepiniz tekrar hoş geldiniz. Sizi ANSİAD olarak, Antalya Sanayi İş İnsanlara Derneği olarak ağırlamaktan öncelikle büyük mutluluk duyduğumuzu belirtmek isterim. Thank you very much, distinguished Mr. Ambassador, Madam Ambassador, delegation members. I would like to welcome you and express my pleasure in hosting you today at ANSİAD Working Dinner. Biraz da toplantı yönetmenimiz Sayın Hilmi Ünsal, ANSİAD'da biraz bahsedecek, ancak ben kısaca bir şeyler söylemek isterim sizlere. ANSİAD yaklaşık 32 senedir genel süreçte kurumsallığını tamamlamış, Antalya ve bölgesiyle ilgili ekonomik çalışmalar yapan, kültürel çalışmalar yapan köklü bir dernektir. My colleague Mr. Hilmi Ünsal will give us brief information about ANSİAD, but before that let me take this opportunity to tell you that ANSİAD was established 32 years ago, is a mature institution by now, engaging in economic and cultural studies. ANSİAD'ın değerleri var, misyonları vardır, hedefleri vardır ve 9 maddeli bir kalite politikası vardır. Bu kalite politikasının da en önemlisi ve bununla ilgili devam çalışmaları içinde bulunduğu AB'ye uyum vardır. ANSİAD bu kalite politikasında maddeyi çok önemser ve her türlü siyaset üzerinde Avrupa Birliği ile ilgili hedeflerini ve çalışmalarını iş dünyası partnerliğinde devam eder. ANSİAD has values, missions and targets, and a quality policy comprised of 9 items.
One of the most important items of ANSİAD's quality policy is related to EU harmonization. This item is very important for ANSİAD, and ANSİAD conducts studies with its business partners on all issues related to the European Union, on the targets and the studies related to European Union. Bugünkü katılımla ilgili önüme katılım listesi geldiği zaman özellikle bir madde ilgimi çekti. Program sorumlumuz, iklim değişikliği ile ilgili program sorumlusu Christian Valaro. Bunu okuduğum zaman bir de şunu belirtmekle, memnuniyetle belirtmek isterim ki ANSİAD gelinen noktada iklim değişikliğine ilgili konuyu çok önemsiyor. Çünkü biliyoruz ki bu sadece yerelde değil, tüm dünyanın mücadele etmesi gereken bir husus. When I looked at the participant list for this working dinner, one name especially struck out for me, and this was the person responsible for climate change program, Mr. Christian Bolaro. And when I see his name, I wanted to also say that ANSİAD attaches great importance to the subject of climate change, because we believe it's not a local issue, but it's a global issue that all of us must tackle. Eğer tüm dünya olarak önüne varamazsak, büyük bir ihtimal ilerideki senelerde ülkenin tüm ekonomik ve toplumsal değerleri, toplumsal yapıları değişeceğini düşünüyoruz ve bu anlamda da kurduğumuz bir çalışma masasının iklim değişikliği ve çevreyle ilgili kurduğumuz bir masa düzeyinde de farkındalık yaratmak adına hem Antalya'da hem de bölgemizde çeşitli etkinlikler yapıyoruz. We believe that if we do not take global action against climate change, then we will have to witness changes in the economic and societal structures and values. Therefore, we have established a desk on climate change, conducting studies for raising awareness in Antalya and the region. Ve bu konuda uluslararası bir platform olan Global Compact'ta da bir taahhüt ederek, kendimizi borçlandırarak iklim ve çevre konusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz. We are continuing our efforts on climate and the environment through our pledge via Global Compact and international platform. Evet, ben katılım için Sayın Büyükelçi ve Delegasyon'a tekrar teşekkür ediyorum. Toplantı yönetmenimiz Sayın İlmi Ünsal'a sözü devretmek istiyorum. Çok teşekkür ederim dinlediğiniz için. I'd like to thank Mr. Ambassador and the delegation for their attendance and pass the microphone over to my colleague, Mr. Hilmi Ünsal. Thank you for your attention. Thank you, Mr. President. Let me just then continue because you have given very detailed information already about ANSİAD. Sayın Başkanımız anlattı. Ben kısaca ilave birkaç rakamla devam edebilirim. ANSİAD, as Mr. President already explained, was founded in 1990. As of today, Mr. Ambassador, we have 172 members. And these members represent a total trade volume of 3 billion euros. They employ 60,000 people, and they have an export capacity in 2021 figures 850 million euros. So it's a very significant economic power within the region. So I will pass the other subjects Mr. President already explained. Today's outcome will be, of course, there are so many subjects. There are people also here who are the experts of their field. They will ask their questions, so I will rather keep them to their questions. And after your speech, we will continue with question and answers. But what we would like to give you a message, Mr. President, Mr. Ambassador, is that ANSİAD is ready, being the most influential CSO within the region, is ready for cooperation with your delegation. So we will at least would like to have an outcome after this meeting, and we hope this will be a start of good relations for the future. This I can say from the beginning. Şimdi şöyle kısaca ANSİAD zaten Sayın Başkan
detaylı olarak anlattı arkadaşlar. Herkesi tek tek tabii tanıtma imkanımız keşke olabilseydi ama soru cevap kısmında lütfen herkes kendini tanıtıp konuları mümkün olduğu kadar kısa olarak sorarsa toplantıyı biraz daha verimli geçirmiş oluruz. Normal şartlarda saat 21'de sonlandıracağız ama ben Büyükelçinin hoşgörüsüne sığınarak biraz da geç başladığımız için zannediyorum yarım saat daha ondan ekstra süre alma imkanımız olacak. I said that with your permission, maksimum çok yoğun bir gün geçirdi. At 21:30, okay, maximum we will end the meeting. If you think that that is enough, and we can do it also short. Şimdi ben o zaman sözü Sayın Büyükelçi'ye veriyorum. Ardıl tercümeyle ilerleyeceğiz. Herkese faydalı bir toplantı olmasını diliyorum şimdiden. Buyurun. The floor is yours, sir, for your speech. Thank you. Thank you very much, Mr. President. How do I address you, Chairman? Chair of the meeting. Ambassador, ladies and gentlemen, it's a real pleasure to be here in Antalya today. It's a beautiful city. My first time I visited the city center. I've only been to conference centers before when the ambassador dragged me to Antalya diplomatic forums or similar events. So it's a pleasure to be here in the city itself. And thank you very much for this very joyful dinner. So when I do travel to the different cities in Turkey, it is always important for me and a pleasure to meet with and to listen to the business community, the business relationships, trade relationships. We spoke about the interlink between value chains, between Europe and Turkey is very important. So these meetings for me are an important part of my visits, and I can promise you from the start that I'm happy to continue and to intensify our cooperation. Madam. Çok teşekkür ederim Sayın Başkan, Sayın Büyükelçim, hanımefendiler, beyefendiler. Antalya'da bulunmak benim için çok büyük bir zevk. Gerçekten çok güzel bir şehir ve ben ilk kez şehrin merkezine geldim. Bundan önce Sayın Büyükelçi beni Antalya Diplomasi Forumu'na getirmişti ama o şehir merkezinde değildi. Dolayısıyla merkezi ilk kez görüyorum ve çok da zevk aldım gerçekten. Bu lezzetli yemek için de ayrıca teşekkür ederim. Ben çeşitli şehirlere seyahatler düzenlediğim zaman en önem verdiğim şeylerden birisi de o şehirlerdeki iş camiasıyla buluşmak. Onların sözlerini dinlemek, iş ilişkilerini, ticari ilişkileri öğrenmek onlardan ve bu konularda bilgi edinmektir. Çünkü az önce sizin de bahsettiğiniz gibi bir değerler zinciri var, bir değerler seti var ve Avrupa Birliği, Türkiye arasındaki bu değerler setinin iletişimi de çok önemli diye düşünüyorum. Bu nedenle de bu akşamki toplantıya özellikle önem veriyorum ve işbirliğimizin de bundan sonra yoğunlaşarak devam edeceğine inanıyorum. You said, and this is of course makes me old, that I've been working almost all my life with EU affairs. One of my first issues when I was first dealing with EU affairs was the negotiation of the then EU-Turkey customs union agreement, where I was the German representative in the working group in Brussels, which followed these negotiations. Sayın Başkanımız bahsettiği zaman benim bütün kariyerim boyunca Avrupa Birliği işleri ve ilişkileri konusunda çalıştığımı biraz tabii yaşım da ortaya çıktı. Belki biraz eski göründü ama üzerine çalıştığım ilk konulardan birisi Avrupa Birliği Türkiye Gümrük Anlaşması ile ilgiliydi. Bunun müzakereleri esnasında görev yapmıştım. Brüksel'deki heyette Almanya'yı temsilen bulunuyordum. Now the customs union is about 30 years old. Your institution is a bit older and wiser, so it would be interesting for me also to hear from you how you see what were the successes, what are perhaps the challenges, what is the future from your point of view for this customs union?
Şimdi bu Gümrük Birliği Anlaşması 30 yaşına ulaştı ama sizin kurumunuz bundan daha eski ve bundan daha bilge bir kurum. Dolayısıyla ben dönüp size sormak istiyorum. Bu birlikle ilgili, bu anlaşmayla ilgili neler başarılıydı? Ne tür zorluklarla karşılaştınız? Geleceğini nasıl görüyorsunuz? Of course, you know the figures as good as I that for the EU, Turkey is the sixth largest trading partner, and for Turkey, EU is the first trading partner. But more than figures, I would be interested to hear from you and your individual experiences and from your challenges and the opportunities you see. Rakamları siz benden daha iyi biliyorsunuz. Avrupa Birliği açısından Türkiye 6. en büyük ticaret ortağı. Türkiye açısından ise Avrupa Birliği en büyük ticari ortak. Ama bu sayılardan çok ben sizin bireysel deneyimlerinizi çok merak ediyorum. Ne tür konularda zorluk yaşadınız? Ne tür konular sizin açınızdan olumluydu? You mentioned the green transformation we are all facing. And actually the reasons why we came to Antalya this week is because we have every year in the autumn what we call a climate diplomacy week, in which we try not only in Turkey but as European Union around the world to create awareness around the necessity to tackle climate change and mitigate the effects of global warming. Yeşil dönüşümden sizler de konuşmalarınız esnasında bahsettiniz. Bizim bu hafta burada bulunmamızın sebeplerinden biri de her yıl düzenlenen iklim diplomasisi haftası. Burada sadece Türkiye'de değil ama Avrupa Birliği olarak tüm dünyada iklim değişikliği ile ilgili bilinci artırmak ve iklim değişikliğinin getirdiği riskleri azaltmak ve sorunlarla mücadele edebilmek için çalışmalar yürütüyoruz. And we're here this week while in Sharm el-Sheikh in Egypt, what experts call COP27, so the next big UN climate conference is taking place. This is not an accident, this is because we want to stress that actually to reach all these objectives, we all need to work for them at every level and in every corner of this world. Bu hafta Sharm el-Sheikh'te COP27 Birleşmiş Milletler İklim Konferansı, Taraflar Konferansı düzenleniyor. Bu da en önemli iklim konferanslarından birisi. İşte yine o tarihlere denk gelmesi de tesadüf değil. Çünkü amacımız dünyanın her yerinde, her köşesinde ve her seviyede hedeflere ulaşmak ve bunun için bilinci yaratmak. The European Union has set itself a very ambitious target of being greenhouse neutral, gas neutral by 2050. Turkey has set itself an equally ambitious target, being CO2 neutral by 2053. Let's agree if we manage by mid-century, we would have made a huge success story out of it. Avrupa Birliği'nin çok iddialı bir hedefi var. Sera gazı emisyonlarının 2050 yılına kadar nötr hale getirilmesi. Türkiye'nin yine iddialı bir hedefi var. O da 2053'e kadar karbondioksit nötr olmak. O nedenle burada anlaşalım isterim. Bu yüzyılın ortasına kadar bunu çok büyük bir başarı hikayesi haline getirelim isterim. The EU wants to reduce its emissions by at least 55% by 2030 compared to the 1990 levels. This is our mid-term, so to say, objective. The problem with all these objectives is that you have to put in place policies to achieve these objectives. And that's the much harder part than only to define the objectives. Avrupa Birliği 2030 yılına kadar emisyonlarını 1990'daki seviyenin %55'e azaltmayı hedef olarak kendine koydu. Bu bir ara dönem hedefi olarak belki ifade edilebilir. Ancak bu hedeflerle ilgili sorun, bu hedefleri gerçekleştirmek için politikalar üretilmesi gerektiği. Yani aslında hedefleri koymak bir nebze daha kolay, politikaları üretmekse bir nebze daha zor. The main instrument in the EU climate policy to achieve the necessary reductions in CO2 emissions is an emission trading scheme, which is actually putting an ever higher price over time on CO2 emissions. This is the key instrument. Şimdi Avrupa Birliği'nin iklim
emisyonlarını, daha doğrusu karbon emisyonlarını azaltmak için iklim politikasında kullandığı en önemli araçlardan birisi emisyon ticaret programı. Bu da karbon emisyonlarına daha yüksek bir birim zaman başına fiyat koymak anlamına geliyor. And this is one of the key issues which in what we call the high-level climate dialogue with Turkey, which we are addressing with our Turkish counterparts, because the question for Turkey is also will and at what stage and in what form Turkey introduce its own CO2 pricing or emission trading scheme. Bu konu Türkiye ile yüksek düzeyli iklim diyaloğunun temel konularından biri, esas konuşulan konulardan biri Türkiye'nin ne zaman, hangi aşamada ve hangi şekilde kendi karbon fiyatlandırma veya karbon ticaret sistemini, programını geliştireceği konusu. And the closer the Turkish future CO2 pricing system, because the government confirms me in my conversation that they are working on such a system, the closer the system is to the European emission trading system, the fewer disruptions it will cause in the trade within the customs union. Şimdi Türkiye'nin bu gelecekteki karbondioksit fiyatlandırma sistemini ne kadar AB'ye yakın ve uyumlu hale getirirse Gümrük Birliği kapsamındaki işbirliğimiz de o kadar güvenli bir şekilde ve kesintisiz olarak ilerler ki hükümet böyle bir sistem üzerinde çalıştığını teyit etmişti. Now, of course, this transformation also requires huge investments. This transformation is a huge challenge, but it is also an opportunity. And those who will transform their business to a climate-friendly business faster will be the market leaders of tomorrow. Bu dönüşüm birçok büyük yatırım da gerektiriyor ve çok ciddi zorluklar da beraberinde getiriyor. Ama aynı zamanda fırsatlar da beraberinde getiriyor. İşini ne kadar hızlı iklim dostu hale getirirse şirketler, ileride piyasada o kadar liderlik rolüne soyunabilecektirler. And let me make one point which is important in view of the ongoing energy crisis which is due to the Russian aggression in Ukraine. This will not change the fundamental EU climate ambition. It will rather reinforce our convictions that we have to manage this transition as fast as possible. Bir yandan da şu önemli noktaya değinmeden geçemeyeceğim. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısından dolayı yaşanan ve devam eden enerji krizi Avrupa Birliği'nin iklimle ilgili hedeflerini değiştirmemiştir. Aksine gelecekte daha fazla bu yeşil dönüşümü daha güçlü bir şekilde yapabilmesi için kararlılığını pekiştirmiştir. Heads of State of Government of the European Union this spring in May have very clearly identified the priorities in this context, which is diversifying energy supplies, saving energy and increasing energy efficiency, and producing more clean energy with all different sorts of renewable energies. Avrupa Birliği Devlet ve Hükümet Başkanları bu ilkbaharda, Mayıs ayında öncelikleri belirledi. Bunlar enerji arz kaynaklarının çeşitlendirilmesi, ikincisi enerji tasarrufunun daha çok yapılması ve daha verimli enerji kaynakları kullanılması, üçüncüsü de yenilenebilir kaynaklarla temiz enerjiye dayanılması. And let me also quickly mention, if there is an interest on your side, we can go more in depth, that there are, from my point of view, two very important instruments which the European Union has and which are designed in a way that they can support Turkey in this transition. Türkiye'nin geçiş döneminde destek olabilecek iki önemli Avrupa Birliği aracı var. Bundan da bahsetmek isterim. Ama siz daha detaylı bilgi almak isterseniz daha sonra daha detaylı da anlatırım. The first is that Turkey is
full participant member of the European Research Program Horizon. Birisi Türkiye'nin de tam üye olduğu Avrupa Araştırma Programı Horizon veya Ufuk. Horizon is a program of close to 100 billion euro for the next 5 to 6 years. Önümüzdeki 5-6 yıl için 100 milyar euroluk bir programdan bahsediyorum Horizon dediğim zaman. Much of this research and development will go into green and of course digital transformation because both are also linked. Buradaki araştırma geliştirme çalışmalarının büyük bir kısmı hem yeşil dönüşüm hem de dijital dönüşüme ayrılacak. Çünkü yeşil ve dijital birbiriyle bağlantılı. The Turkish research ecosystem from universities, research institutes, private sector can, together with European partners, fully participate in this huge endeavor to invest in innovation. And I can only encourage the Turkish stakeholders to be proactive on this program. It is a huge opportunity. Türkiye'deki araştırma ekosistemi ki kastettiğim üniversiteler, araştırma kurumları ve özel sektör, Avrupa Birliği ortakları ile birlikte bu muazzam girişime tam katılım sağlayabilirler ve yatırımlar açısından bu programdan faydalanabilirler. Dolayısıyla ben Türkiye'deki paydaşları bu konuda proaktif olarak yani lider rol, öncü rol oynamaya davet etmek isterim. The leading institution in Turkey is TÜBİTAK, and we are having actually this week, tomorrow in Brussels, a high-level dialogue with the Minister of Industry, together with the President of TÜBİTAK and the competent commissioner on the EU side, to see how this cooperation can be intensified. Bu konuda Türkiye'deki lider kurum TÜBİTAK bu hafta Brüksel'de yüksek seviyeli diyalog görüşmeleri gerçekleştirecek. Sayın Sanayi Bakanı, TÜBİTAK Başkanı ve Avrupa Birliği'nde konuyla ilgili çalışan komisyon üyesi bir araya gelerek bu konudaki çalışmaları gözden geçirecekler. And the second instrument is a new instrument which the European Union is putting in place in its relation with Turkey but also with many other countries, which is a Turkish investment platform. Bir de aslında yeni devreye giren Türkiye Yatırım Platformu var. Avrupa Birliği'nin yeni aracı. Türkiye ve diğer ülkelerle ilgili. The guiding principle is that the European Union wants to make available guarantees for loans from international financial institutions which help the green and other transformations in countries like Turkey. And through EU guarantees, these loans will become more affordable, more secured, so that the bigger transformations, we discussed it also with the mayor, for the rolling out of programs, projects in big municipalities can be supported. Buradaki ana ilke Avrupa Birliği'nin uluslararası finans kurumlarından alınacak kredilere garantör olması, kefil olması ya da teminat göstermesi. Yine buradaki projelerin hem yeşil hem dijital dönüşümü amaçlıyor olması lazım. Amaç da dediğim gibi Avrupa Birliği'nin güvenilir ve uygun fiyatlı geri ödemesi uygun olan kredilere erişimi kolaylaştırması. Dolayısıyla bugün belediye başkanıyla da konuştuğumuz çok büyük muazzam dönüşüm projeleri var. Bunların finanse edilmesinin desteklenmesi. You have witnessed in your province, sadly last year, big wildfires. Geçen sene maalesef Antalya'da büyük orman yangınları oldu. You witnessed the consequences of climate change and global warming in such a nature and such a geography as yours very directly. Sizinki gibi bir coğrafyada, böyle bir doğada maalesef çok doğrudan bir şekilde küresel ısınmanın etkilerinin sonuçlarını yaşadınız. So if I have to sum it up at this point, I can only say we need to act now, and we need to act now all together.
Bütün bu söylediklerimi özetlemek gerekirse hemen harekete geçmemiz lazım ve hep birlikte harekete geçmemiz lazım. Altogether, the public sector, business, but also the people, awareness and the readiness of our populations to buy into this transformation is very, very important. And this is why I'm happy to be here tomorrow for a youth congress in which we will try publicly to help raise awareness so that the young people understand that it's about their future, about their planet, and that we want to help them to educate their parents. Özel sektör, iş dünyası ve halkın bu konuda bilincinin ve hazırlığının artırılması son derece önemli bu dönüşüm sürecinde. Bu nedenle de yarınki konferansı gerçekleştiriyor olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Çünkü yarınki konferansta işte bu farkındalığı artırmak için çalışmalar yapılacak. Özellikle gençler üzerinde onların geleceği olduğunu, onların gezegeni olduğu mesajını vermeye çalışacağız ve onların kendi anne babalarını eğitmeleri amacıyla onların bilincini artıracağız. But let me at the end come back to what I said in the beginning. I want to know what keeps you busy, what are your preoccupations, what are your visions for the city, for your contributions to fight climate change, and also how are the perspectives of the city. We understand that Antalya becomes an increasingly popular destination for some nationalities, not only for tourism but also beyond. We had a quick exchange here at the top of the table. It is of course people from Europe, but it is also Russians and Ukrainians. So this is of course for us also interesting to see what impact on what dynamics this produces for the city. I understand that the construction people are happy. I'm not sure everybody else is happy. Sonuç olarak başta söylediğimi tekrar etmek isterim. Zihninizde neler kurcalıyor? Vizyonunuz nedir? İklim değişikliğiyle mücadelede siz bu şehir için neler yapmayı planladınız ve planlıyorsunuz? Bu açıdan perspektifiniz, şehirdeki perspektif nedir? Bunları sizden duymayı çok isterim. Bu masada az önce konuştuğumuz gibi Antalya çeşitli milliyetten insanlar için çok popüler bir yer haline aldı ve sadece turizm amacıyla da, tatil amacıyla da değil. Birçok Avrupalı'nın gelmesinin yanı sıra birçok Rus ve Ukraynalı'nın da Antalya'ya geldiğini görüyoruz. O nedenle bunun getirdiği dinamikleri konuşmak da benim için çok ilginç olacak. Mesela bundan inşaat sektöründe çalışanların mutlu olduğunu biliyorum ama belki memnun olmayanlar da vardır. Bunlar konusunu konuşalım isterim. And let me end by thanking the EU Information Center, which is one of our very AB Bilgi Merkezi'ni very active centers and cooperation which we appreciate a lot, and around which perhaps also some of the more intensified cooperation you're looking for can be organized. So thank you very much, and I'm happy to listen to you also in terms of comments, and if you have a question, I will try to answer. Avrupa Birliği Bilgi Merkezi'ne de baktım çünkü çok aktif bir merkez, çok iyi bir işbirliği devam ediyor. Biz de bundan çok memnunuz ve ileride de daha yoğun işbirliklerini onlar üzerinden organize edebileceğimizi düşünüyoruz. Çok teşekkür ederim. Şimdi sözü size vermek istiyorum yorumlarınız için. Sorularınız varsa onları da cevaplamaya çalışırım. Thank you Mr. Ambassador. Evet, Sayın Büyükelçi çok ağırlıklı olarak yenilenebilir enerji, Green Deal dediğimiz yeşil mutabakat gibi konular üzerinde konuştu. Siz de takip ettiniz. ANSİAD'ın bu konuda yaptığı epey bir faaliyet var. Ama ben bu noktada sözü burada bu faaliyetleri götüren bir de yuvarlak masamız var, bir çalışma masası var. Sayın Cem Arı vererek başlamanın doğru olacağını düşünüyorum. Ama tabii sadece yenilenebilir enerji ve çevre konuları yok gündemimizde. Çok daha başka konular da var. Dolayısıyla o konulara da zaman kalacak şekilde Cem Bey
bizim neler yaptığımızı aktarabilirseniz memnun olurum. İsterseniz bunu siz tercüme edin. Thank you very much, Mr. Ambassador. Mr. Ambassador talked about renewable energy and the Green Deal as you all listened and followed. ANSİAD is very active in this respect. We actually have a roundtable, a working group on these matters, and not just restricted to renewables and the environment, but other issues as well. So I'd like to turn over now to my colleague, Mr. Cem, to talk about these and other issues, time permitting. Efendim öncelikle böyle bir toplantıda iklim değişikliği konusunu gündeme getirmiş olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Biz ANSİAD olarak öncelikle geçtiğimiz yıllarda bir iklim değişikliği ile ilgili bir çevre masası kurduk. Bu masa ilk iş olarak kendi üyelerimizi, ANSİAD'a üye olan tüm firma temsilcilerini bir toplantıya davet etti ve bu toplantıda iklim değişikliğinin nedenleri, teknik anlamdaki nedenleri bütün firma yetkilileriyle paylaşıldı ve öneminden bahsedildi. Akabinde Antalya'daki tüm sivil toplum örgütlerini topladık. Sivil toplum örgütlerinde bir farkındalık yarattık ve sivil toplum örgütleriyle birlikte bir bildiri yayınladık. İklim değişikliği kapsamında alınacak olan tedbirlere uyacağımıza dair. Sen Okay, thank you very much for raising climate change on a meeting like this. At ANSİAD, we established an environment desk, and the first thing we did as the environment desk was to gather all our member companies and gave them information about the technical reasons of climate change and why climate change was so much significant for us. The next thing we did was to gather all the CSOs, civil society organizations in Antalya, to create awareness with them. And then we published a statement with the CSOs. Tüm bu sivil toplum örgütleriyle birlikte de bu COP27 bittikten sonra bir zirve yapıp Antalya'nın genel olarak iklim değişikliği kapsamında yapması gereken çalışmalarla ilgili olarak bir bir harita çalışması yapacağız ve bu anlamda Büyükşehir Belediye'mizle birlikte ve yerel yönetimlerle birlikte aktif olarak çalışmaya başlayacağız. After the COP meeting, the COP27 meeting, we will hold a summit with the CSOs in Antalya to discuss a roadmap and discuss what Antalya can do for this matter, and then start roll out our work with the municipality and the CSOs. Siz aslında sivil toplum örgütleri açısından iklim değişikliğinin önemi noktasında farkındalık yaratılmış olan bir şehri ziyaret ediyorsunuz şu anda. You're actually visiting a city where there is quite a big awareness with regards to CSOs on climate change. Aynı zamanda biz Antalya ANSİAD olarak günlük olarak Avrupa Birliği parlamentosunda taksonomi yönetmeliğinden başlamak üzere Green Deal dahil olmak üzere tüm mevzuatın gelişim sürecini takip ettik. Günlük neredeyse saatlik konuyu oturumlarıyla birlikte takip ediyoruz. Furthermore, as ANSİAD, we follow the developments in this field at the European Union instantaneously, I can say, starting from the taxonomy regulation to the Green Deal and all the other developments. We still continue to follow these developments up. Aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nin bu Green Deal noktasındaki politikalarını da yine günlük olarak takip ediyoruz. Ve üyelerimizle bildirimde bulunuyoruz tüm bu gelişmeler hakkında. We also follow the developments regarding the Green Deal policies in the United States, and we notify our members. Dünyanın yaşamış olduğu şu savaş konusu var biliyorsunuz malum, Rusya-Ukrayna savaşı. Bu savaşın yaratmış olduğu enerjide dönüşüm sürecini hızlandırma süreci yaşanıyor. Ve bu kapsamda da dünyadaki ekonomik yapı özellikle pandemi sonrasında birlikte çok hızlı bir değişim sağladı. Ülkelerin ekonomik anlamda yüksek bir enflasyon sorunuyla karşı karşıya olduğu gerçeğiyle karşılaşmış durumdayız. Bu enflasyon koşullarında, yüksek enflasyon koşullarında, bunu Avrupa'da yaşıyor. Biz çok daha sert bir şekilde yaşıyoruz.
Amerika'da da bir enflasyon var. Ve buradaki Amerika Birleşik Devletleri'nin para birimi olan dolara ödenen faizin miktarı gelişmekte olan ülkeler için son derece belirleyici oluyor. Now, as you know, that there is on our agenda the war, the Russian-Ukrainian war, which led to a quicker pace in the transformation of energy. It also led to a change in the economic structure around the world, especially after the pandemic, with raising rates of inflation all around the world, not just in Turkey. High inflation rates in Europe, maybe stronger in Turkey, and also, again, an inflationary environment in the United States led to interest rates for USD being a determining factor for countries like ours. Geçen devam ediyorum. Tamam. Geçen haftaki FED toplantısında Jeremy Powell'la bir gazeteci bir soru sordu. Dedi ki bu faiz artışını ne zaman durduracaksınız? Jeremy Powell, reel pozitif faiz verinceye kadar devam edebilir bu süreç dedi. Ne zamana kadar? Reel pozitif faiz verinceye kadar bu süreç devam edebilir dedi. Last week during Fed meeting, actually a journalist asked a question to Jeremy Powell about the increase in the interest rates and asked them when they will stop this. And he said when there is real positive interest, then it can be stopped. Yüksek enflasyon koşullarında bu kadar yüksek bir faizin verilmesi, ülkelerin CDS'leri de üzerine eklendiği zaman ciddi bir borçlanma yükü meydana getiriyor. So on top of high inflation, when there's also the burden of this high interest rate as well and CDS as well, this brings a very huge borrowing burden for the country. Türkiye gibi gelişmekte olan bir ülkenin CDS'inin 700-800 seviyelerde olduğunu düşünür bulursanız, Amerika reel pozitif faiz vermeyi eğer devam edecek olursa 8'de oradan gelecek. Türkiye'nin dolar bazlı olarak %16 ile borçlanması söz konusu olabilecek. And think of developing countries like Turkey where CDS is 700, 800, and on top of that, if this they continue to give real positive interest, the borrowing rate for Turkey will be like 16%. Bu ekonomik koşullara rağmen Türkiye sanayicisi iklim değişikliği kapsamında yapması gereken enerji dönüşü olmak üzere tüm yatırımları yapmak noktasındaki kararlılığını gösteriyor. But despite those economic conditions, challenges, industrialists in Turkey continue to carry out all the necessary action in a determined way regarding climate change. Tüm şirketlerimizin gündeminde enerji dönüşümü var. Özellikle güneş enerjisine, rüzgar enerjisine yatırım yapmak noktasında ekonomik koşullara rağmen kararlı bir duruş sergiliyorlar. So there is energy transformation, particularly solar energy, wind energy, on the agenda of all of our companies. And despite those economic conditions, they have to resolve to carry out the energy transformation. İşim gereği Sanayi Bakanlığı ve Çevre Şehircilik Bakanlığı'nda aktif olarak çalışıyorum. Buradaki projeler dağlar gibi yenilenebilir enerji projeleriyle dolu. And because of my job, I work actively with the Ministry of Industry and also with the Ministry of Environment and Urbanization. And I can say that when you look at their project portfolio, it is loaded with renewable energy projects. Ve Türk sanayicisi bu ekonomik koşullara rağmen kendi öz sermayesiyle bu yatırımları gerçekleştiriyor. Hiçbir katkı almadan. And the Turkish industrialists are carrying out those investments with their own capital despite the current economic challenges and conditions without getting any support. Biz Türkler su gibiyiz. Bulunduğumuz kabul şeklini çok hızlı bir şekilde alırız. We Turks are like water. When you put us in a container, we immediately take the form, the shape of the container. Bizim bu noktada ciddi dostlara ihtiyacımız var. So at this point, we need serious friends. Özellikle Avrupa Birliği. Particularly the EU.
Avrupa Birliği şimdiye kadar davranmadığı cömertlikte Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne davranmalı ve özellikle bu iklim değişikliği kapsamındaki yenilenebilir enerji dönüşümü ve sürdürülebilirlik kapsamındaki projelere destek vermelidir diye bekliyoruz. So the EU should show the generosity, should show an unprecedented generosity to the Republic of Turkey and give support to renewable projects, sustainable projects regarding climate change. Benim iletişimde olduğum tüm sanayiciler iklim değişikliğine son derece hassas davranıyorlar ve bu noktada ülkemizde biliyorsunuz iklim kanunu çalışması var. Bu kanunun ivedilikle yayınlanması, bu kanuna bağlı olarak özellikle karbon ayak izi, karbon vergisi, karbon piyasasının oluşturulması noktasındaki yönetmenin yayınlanmasını bekliyorlar. Evet, bu yayınlandıktan sonra, hemen toparlıyorum. Bu yayınlandıktan sonra aktif olarak sanayicilerimiz iklim değişikliğine uyumlu, yeşil mutabakata uyumlu bir şekilde çalışma noktasında faaliyetlerini devam edecekler diye bekliyoruz. And our industrialists are very sensitive about climate change. Currently they're waiting for the publication of the climate law. Work is underway on the climate law. And once the regulations about carbon footprints, the carbon pricing and market issues are published, after that they will be able to carry out their efforts and work in line with the Green Deal and climate change. Şimdi sorumu sormam lazım. O soruyu sormam lazım. Now I need to ask my question. I'll come to that Bu ekonomik specific koşullarda question. sadece Türkiye için özel değil, tüm dünyada yaşanan enflasyon koşullarında iklim değişikliği kapsamında alınacak olan tedbirler için çok ciddi bir finansmana ihtiyaç duyacak. Az önce sizin Avrupa Birliği olarak bu konuda kararlı olduğunuzu görüyoruz. Nitekim geçtiğimiz günlerde Biden'da çok ciddi bir şekilde kararlı bir duruş sergiledi. Bizim bu kararlı duruşa destek vermemiz için Avrupa Birliği horizon dışında başka bir çözümü var mı, yok mu? Bunu öğrenmek istiyorum. Teşekkür ederim. Regarding taking into consideration the economic conditions in Turkey, not just Turkey actually, the economic conditions in the whole world, the inflation issue as well, we need significant funding in order to implement the measures that are foreseen in the context of climate change. And now, listening to you, we see that the EU has a very determined stance regarding the climate change process. Biden also has a very resolute stance on this issue as well. What I'd like to ask you is, apart from EU horizon, is there any other solution, any other facility or support that you can share with us? So, Master, as you can see, the percentage regarding green energy, climate change is equally available also on our side. As ANSİAD, I can say that we give a lot of importance to all climatic issues. It's also within our vision, but there are also other subjects today. So, if you may, maybe you can answer first the question of. Let's take several questions. All right then. Okay. Teşekkür ederiz Can Bey. Yani oldukça kapsamlı bilgi verdiniz. Hem soru da sordunuz. Tabii biz toplantıyı başta da ifade ettiğim gibi toplantı yapmadan önce kendi içimizde de bir AB çalışma masası olarak bir toplantı yapmıştık ve orada muhtelif konular gündeme gelmişti. Bu konuları dile getiren arkadaşlarımız var burada değişik sektörlerden. As I mentioned before this meeting, we had an internal meeting in our EU roundtable, and our colleagues who are the members, mostly available today, they mentioned different subjects. They can answer, they can ask at least some of these questions by themselves, but I can, for example, make a summary such as the visa issues, the grants, study visit programs on the agriculture. There are some problems regarding agricultural products exports like pesticides.
And of course, in general, more general issues which concerns EU, like migrations, immigrants issue, and then some colleagues even asked, I don't know whether it is within your scope today, the people, you asked the same question to us, who came to Antalya, and there's a big percentage of people, foreigners, including people from also EU countries, living in Antalya. Is there any, let's say, strategy policy, was any work done by the delegation? So these are all subjects we have discussed before this meeting. Arkadaşlar, yani o çok sayıda konuyu işledik biliyorsunuz. Yani bunların hepsiyle teker teker, tabii bugün zamanımızın pek yeteceğini sanmamakla beraber, ben en azından bu iklim ve yeşil dönüşüm haricinde de diğer konularla ilgili sorularınız olsa bunları almak isterim. Soru sormadan önce kendinizi kısaca tanıtırsanız çok memnun olurum. Buyurun, Sayın Büyükelçi bütün soruları aldıktan sonra zannediyorum toplu bir cevap verecek. Soru? Buyurun. Önce kendinizi tanıtırsanız Ermin Başkan. Let me, first part, let me talk in English and then I can ask my question in Turkish so everybody can understand better. Understand the question. She's doing a perfectly good job, so I'm sure you get my question. My name is Ergin Civan. I'm former president of ANSİAD, and also I have a company which deals with herbs and spices and herbal teas in Antalya industrial zone. And most of our business is export business. EU is a very big market for us also. and I would like to thank you for coming here and being with us, for you and for your delegation, and also Sayın Büyükelçimize de çok teşekkür ediyorum bize vakit ayırdığı için. Şimdi benim sorum, my question is, Türkiye ile Avrupa Birliği'nin oldukça uzun, hatta benim yaşımdan bile daha eski bir hikayesi var. 1963'ten beri biz Avrupa Birliği'ne üye olmaya çalışan bir ülkeyiz. Herhalde İstanbul'da veya Ankara'da bir anlaşma imzalanmıştı o tarihte 1963'te. Şu anda geldiğimiz noktada da maalesef bu ilişki çok da verimli bir şekilde devam etmiyor, en azından ortaklık bağlamında. Öncelikle Sayın Büyükelçinin Avrupa Birliği'nin çeşitli kademelerinde çalışan biri olarak ve Türkiye'nin Gümrük Birliği Anlaşması'nda da bulunan bir diplomat olarak görüşlerini merak ediyorum. Ayrıca Gümrük Birliği'nin de, bu benim görüşüm, kendisinin bilmesini istiyorum. Mutlaka yenilenmesi lazım, elden geçmesi lazım, update edilmesi lazım. Ve bu proses yapılırken de iki ortağın kazan kazan bir formülle nasıl bir gümrük birliği, daha kapsamlı bir gümrük birliği yapacağının da göz önünde bulundurulması lazım. Now, the relations between Turkey and EU have a very long-standing history. Actually, it's even older than my age, and it dates back to 1960. And since then, Turkey has been aspiring to become a member of the European Union. Actually, initially an agreement was signed in Ankara in 1963. But after this long process, when we look at where our relations stand as of today, in terms of partnership, we're not in a very efficient or productive situation. Ambassador, you have served the EU at various levels. In addition to that, you mentioned that as a diplomat you were involved in the negotiations of the customs union. And I'd like to share my personal opinion regarding the customs union. The customs union definitely needs to be updated. It needs to be renewed.
But this process should take place in a manner where it's a win-win formula for both parties, for both partners, and it needs to be renewed or updated in a way to be much more comprehensive. I would like to learn your opinion regarding those issues. Evet, Sayın Başkan, buyurun. Teşekkür ederim. Mr. Ambassador and the delegation, I also like to present my happiness welcoming you in Antalya. Let me also introduce myself. I am Ali Eroğlu, an agronomist, partner of a Dutch company in Antalya, 25 years, working on the subject which mentioned to lower the pesticide residue to supply natural solution in the agriculture. I am also Vice President of Turkish Enterprise and Businessmen Confederation, Türk Confed, where you have been also quite active. You were also keynote speaker, one of the Green Deal issue. Actually, my question was quite similar to Ergin. We are always thinking in the same direction, but I like to bring another perspective. If you look at the membership history of the other countries, candidates to the European Union, and if you also compare and benchmark with Turkey, it's quite exceptional. I think the supporters of EU, like ANSİAD, like we, like Türk Confed, the people who are facing the Europe, believing in the democracy and the Western conditions, are quite upset this condition. Okay, in any case, we still continue forcing and struggling to bring Turkey at least in the target of engaging with EU. But the most critical thing is, in your speech, you focused on some issues like Green Deal, climate changes. But the macro thing in Turkey is at this moment the coming election and where Turkey are going to face itself. I don't know if you think any negative conclusion of this election, which means, in Turkey we can speak only with quotes, you know. You understand what I mean? If something happens which we scared, do you think EU can lose Turkey more? Because if you look at the latest relation, for a long time it's frozen. There's almost nothing, I must say. Strategically, how Turkey is important for EU? I mean, of course, it's a political issue. It's the domestic issue of Turkey. You cannot really interfere. But in the past, you did a lot. You means EU. You made reports at the end of the year, and you put really heavy expectations from Turkey, tough conditions, serious issues. But that's not happening recently. We also have a difficulty to understand the approach of EU, and we think that maybe they forgot about the people who are willing to come together with the EU. You understand my question very clearly. It's also a bit political question. You may answer politically. So that's it. Thank you very much. Yes, let's take one or two questions, then we will give a chance to Mr. Ambassador to answer, and if we have more time, then we will continue. Let's take one or two questions. Ali Bey. Ya bana mı? Fark etmez. Daha ileri kaldım. Tamam, Mr. Titis. Okay, he looks like more senior, so I think he has a little bit more right to speak from the agricultural sector. Herhalde şimdi biraz İngilizce, biraz Türkçe gittik. Biraz çokça hadise bazı arkadaşlar tarafından tam anlaşılmadı galiba. Onun için ben Türkçe söyleyeyim, hem de arkadaşlarla belki benim de açtığım konudan belki devam etmek isteyen arkadaşlar da olabilir. Hem böylece zamanını kısaltmış olabiliriz. Dear Ambassador, it is
Australia gerçekten bizim için çok güzel bir zaman oldu, çok güzel bir fırsat oldu. Zaten biz de ANSİAD içerisinde kendi aramızda bu konuları son zamanlarda biraz daha yoğun olarak tartışmaya başlamıştık. Ve onun için de sizlere de şu andaki bizim bu sorularımızın hiç olmazsa nasıl bir çerçeve içerisinde yer alması gerektiği konusuna değinirseniz ve konuda da bize biraz da yol gösterirseniz ben çok çok minnettar kalacağım. İlk önce bu kısmı belki bunu bir tercüme edeyim. Thank you. First of all, I'd like to explain my question in Turkish. Perhaps there will be follow-up questions and my other colleagues here can add to that. Actually, this is indeed a very good opportunity for us, Ambassador, because as ANSİAD, we had recently been discussing those issues more intensely amongst ourselves. And at least if you can provide us with a framework as to how we should address those issues, and if you can guide us, that would be very helpful. Evet. Şirket olarak zaten benim şirketim Antalya Tarım olarak tamamen tarım konusunda faaliyet gösteren bir firma. Ben biraz da tarım içerisine girmemin sebebi de tarım tahsil etmiş olmamız ve bunu da Göttingen Üniversitesi'nde yaptım ve daha sonra da aradan bir zaman geçtikten sonra da bizim Bonn Büyükelçiliğinden bir 5,5-6 yıla yakın tarım müşaviri olarak görev yaptım. Tabii bu zaman içerisinde iki tarafı da karşılaşacak birçok konu çıkıyor ve şu anda Avrupa Birliği ile ilgili ilk görüşmelerin başladığı zamandan sonra ilk adımlar atıldığı zaman Türk halkı ve bizler özellikle Avrupa'da bulunan yahut da Türkiye'de eğitilmiş insanların hepsinin ne kadar büyük umutlarla Avrupa Birliği hadisesine baktıklarını ben çok iyi biliyorum. And my company operates entirely in the field of agriculture. The reason for that is because I studied agriculture in Göttingen University. In addition to that, I worked as an agricultural attaché at our embassy in Bonn for 5.5 to nearly 6 years. I'd like to say that when initial negotiations began with the European Union, when the initial steps had been taken in this direction, the Turkish people, we Turks living in Europe, and also people educated in Turkey had very huge, high hopes about the EU bid. Bunun tabii arkasından maalesef işte biraz hani daha fare doğurduğu hikayesi gibi oldu. Biz İspanya'nın girişinde, Portekiz'in girişine ve Yunanistan'ın girişine orada hani sıra bir gün bize de nasıl gelecek diye beklediğimiz günlerle geçti. Tabii bu arada ben tabii perde gerisi, o zamanki perde gerisi ülkelerini hiç saymak istemiyorum. Onların statüsünde girişinde hepsi de biraz daha farklıydı. Ama ben tekrar tarıma dönmek istiyorum. Benim sorum da biraz tarımla ilgili. Biraz önceki arkadaşımın da söylediği gibi tarımda özellikle Gümrük Birliği'nden sonra atılması gereken bir takım adımlar vardı. Çünkü Gümrük Birliği Anlaşması'ndan sonra da çokça bir zaman geçti. Tam tarihlerini ben de şimdi tam hatırlayamıyorum. Ama burada biz Türk tarımı için Avrupa'da tabii ki başta Almanya olmak üzere onu da söylememiz lazım. Çünkü en çok Türk nüfusun yaşadığı yer oydu ve bizim ihracatımız da bir koloni ihracatı şeklindeydi. Ama daha sonra Almanlara da yedirmeye başladık bizim yaş ve sebzedeki ürünlerimizi. Bu arada tabii ki o zamanlar yaşanan bazı sıkıntılar hala günümüzde devam ediyor. Onların da bir tanesi, en önemlisi şu anda pestisit olayı. Pestisit olayı diyeceğim, tabii ki pestisidin bizim ihraç ettiğimiz ürünlerde olmaması hem bizlerin hem de Avrupalıların zaten arzusu. Ancak gelin görün ki buradaki en büyük farklılık pardon, ben bir durayım bundan sonra. So lastly, he mentioned that we had big hopes when the EU EU bid had started, but unfortunately after a while those hopes started to fade away. Spain entered the European Union, Portugal, Greece, there were admission of other countries as well, and in the meantime we were always looking and waiting to see when it will be our turn. However,
apart from those other countries also entered the European Union after those three countries. But I'd like to come back to the agriculture issue once again. Following the customs union, of course, certain steps were required to be taken in this field. Long time has passed since then. I don't remember the precise dates myself either. But as Turkey, we were exporting to the European Union, also Germany in particular as well, and there's a big Turkish population in Germany, as you are aware. And then certain problems arose regarding pesticides. Of course, it is our hope that regarding the products that are exported, there should be no pesticides in the products. This is something important both for us and for Europe as well, and this is our hope. Burada İspanya'ya ta girdiği günden itibaren tanınan bir tamamen tercihli bir durum vardı. O da pestisitlerin yani miktar itibariyle üst sınır emeral değeri dediğimiz değerlerin hangi değerlerden başlaması lazım ve diğer Avrupa Birliği ülkelerle buradaki benzerlik ya da eşitlik nasıl sağlanır diye. Ama gelin görün ki İspanya'yı ben yakinen de takip ediyorum nasıl olur orada diye. Daha bugüne kadar hala üye olmadan önceki o yüksek emeral değerleriyle yani daha yüksek pestisit değerleriyle hala Avrupa'ya yaş meyve sebze ihraç ediyorlar. Burada da Avrupa Birliği henüz hala herhangi bir önlem yahut da bir tedbir almış da değil ama buna karşılık tam 3. ülke statüsünde bulunan Türkiye'ye tam şimdi 3. ülke statüsünde uygulanması gereken bütün kuralları uyguluyorlar ve bizim emeral değerlerimiz İspanya'dakinden çok farklı. Şimdi ufak Ben bitiriyorum. burada biterse çünkü ardıl tercüme olduğu için biraz süreç uzuyor. En fazla bir soru daha alıp Sayın Büyükelçi'ye vereceğiz. Tercüme edersiniz. And since the very first day that Spain joined the European Union, I've seen that there is a kind of a preferential treatment provided to it when it comes to those upper thresholds we call emerald value of pesticides in products. And I've been following Spain very closely, even before it became a member, and also after it was a member, there were those high emerald values that were allowed in the case of Spain when it exports its products to the European Union. And when it comes to Turkey, we're treated in the status of a third country, and the values that are imposed on us, that are required of us, are much more different. So Spain joined the European Union, but the measures that are supposed to be implemented by the EU were not implemented on Spain. But when it comes to Turkey, we see that much different emerald values are applied to our country. Evet. Benim bunlara ilaveten 2 tane başlık olarak söyleyeceğim konu var ki devam etmeyelim burada. Onlar da işte en başta Türkiye'de şu anda yaş meyve sebze fiyatlarının özellikle bu seçim öncesinde çok hızlı inip çıkması, bir takım düşünceleri, sorunları ve pazarlama, iç pazarla ilgili bir sorunların çözümüne çare almasını zorunlu kıldı. Burada tabii bizim belki Avrupa Birliği'yle en yakın çalışmamız gereken bu pazar kuralları konusunda Türkiye'de tekrar yeni başlanan çalışma yapılması ve burada Avrupa Birliği'nin diğer özellikle nüfusu çok olan, tarımdaki nüfusu çok olan ülkeleriyle beraber hiç olmazsa aynı sistemi uygulayacak bir sistemin de Türkiye'ye adapte edilmesi. Benim bu bir temennidir tabii son nokta. Burada bitireyim şimdi. Teşekkür ederim. And just a few more issues to mention regarding fresh fruits and vegetables. Just before the elections, there are fluctuations in the prices of fresh fruits and vegetables in Turkey, and there are issues that need to be resolved regarding marketing and problems related to the domestic market. So it is really necessary to tackle those issues, and I believe that
with the EU, a new study should be conducted regarding the market rules, and perhaps the rules that are applied to EU countries with a high agricultural population can be adapted to the case of Turkey, and similar rules can be applied to Turkey. This is my hope. I wanted to share my hope with you. Evet, Ali Bey çok kısa olsun çünkü soruları, cevapları da süre kalacak. Ondan sonra biraz da uzattık zaten. Tam zamanında bitireceğiz anlıyorsun. Lütfen kısa olun. Mr. Ambassador, my name is Halil Bülbül. I am the Deputy Chairman of Antalya Board of Trade, which is a kind of commerce stock exchange dealing with agricultural products. My question is going to be a very simple and easy question because I was asked many business people around me to ask this question, that they have been having visa problems within last 1 year, more than the other years. So I was just wondering about your comments about that for the European Union. Okay. Thank you. Thank you for all your comments and questions. I will try to respond as good as I can. First, I would like to know if I'm recorded with my answers.